annelik estetiğinden bahsedeceğim. Son günlerde ortaya atılan bir tabir. Annelik çok özel bir durum. Bütün canlılarda yeni bir canlıyı dünyaya getirmenin sevinci yaşanırken bunun gebelik döneminde vücutta ciddi değişiklikler oluyor. Bunların çoğu gebeliğin sonlanmasıyla birlikte geri dönüyor. Ama bir kısmı azalıyor ama tamamen ortadan kalkmıyor. Bunlardan biri de vücudun yapısıyla ilgili olan değişiklikler. Bizi plastik cerrahlar olarak ilgilendiren kısmı dış görünüşle ilgili bazı değişiklikler olması. Bunlardan birincisi aşırı gebelik döneminde alınan kilolara bağlı değişiklikler. Bunun dışında da vücutta özellikle meme dokusunda olan büyüme ve gelişme ve ondan sonraki dönemlerle ilgili durumlar. Burada birinci olarak bahsedeceğim şey memelerle ilgili olan konu. Memelerle ilgili olan konuda gebelik döneminde memelerde büyüme başlıyor. Emzirme döneminde de bu büyüklük devam ediyor. Fakat emzirme bittikten sonra iki ayrı şeyle karşılaşıyoruz biz. Birincisi memeler eski haline dönebiliyor. İkincisi de eski haline tam dönmeyip bir farklı boyutta kalabiliyor. Bu farklı boyut ya büyüklük olarak ya da küçülmüş olarak karşımıza çıkıyor. Eğer alınan kilolar çok fazla ve hızlı verilmişse bu memelerde genelde küçülmeler meydana geliyor. Hastalarımızın ya da annelerimizin bahsettiği şeyler memeler sönmüş gibi oluyor. Burada derinin yani meme derisinin ileri bir şekilde genişlemesi ve daha sonra memenin küçülmesiyle birlikte derinin fazla kalması birinci husus. İkinci hususta gland dediğimiz dokuların gebelik döneminde çok genişlemiş glandın gebelik bittikten sonra normal seviyenin çok altına düşmesi. Böyle durumlarda memelerde hem sarkıklık hem de küçülme meydana geliyor. İkinci durum ise meme glandları eski haline dönmüyor, yağ dokusu eski haline dönmüyor, deri de fazla kalıyor ve memeler normalden eski halinden daha büyük bir hal alıyor. Eğer gebelik ve emzirme birden fazla ise bu değişiklikler ve deformiteler daha fazla ve daha kalıcı hale geliyor. Burada bizim yaptığımız eğer küçük memeler varsa ve sarkıklık varsa hem toplamak hem de büyümesini sağlamak için silikon protezlerle eski büyüklüğüne ya da belki biraz daha fazla büyüklüğe eriştirmek. Eğer memeler büyükse, vücuda göre normalde büyükse meme küçültme ameliyatlarıyla biz memeyi eski haline almaya çalışıyoruz. Bu ameliyatlarda ameliyatın tekniğine bağlı olarak da emzirme yani süt verme ile ilgili sorunları bir sonraki gebeliğinde genelde yaşamıyor hastalarımız. Bir başka durum ise karın bölgesindeki deformitedir. Gebelikte tahmin edildiği gibi deri çok aşırı gerilmeye bağlı. Gebelikten sonra eski halini tam olarak alamıyor ve gebelik sayısı arttıkça da deri dokusunda fazlalık kalabiliyor. Eğer bir de bununla birlikte yağlanma olmuş da ve geri dönmemişse karın daha büyük hacimli ve deforme bir görünüm sağlıyor. Burada ne yapıyoruz? Eğer ki sadece deride bir sarkıklık kalmış da bir kilo problemi yoksa çok daha kolay deri germeyle bu işi sonlandırabiliyoruz. Gebelik sonrası, gebelik öncesi haline döndürebiliyoruz. Ama yağlanmayla birlikte devam etmişse bu sefer devreye liposuction ekleyip liposuction'la birlikte karın germe ameliyatını yapıyoruz. Eğer deride çok fazla bir sarkıklık yok, az bir yağlanma varsa tek başına liposuction'da bunda yetiyor. Burada belirtilmesi gereken bir durum daha var. Eğer birden fazla gebelikler olmuşsa karın kaslarında da bir zayıflama meydana geliyor. Onlarda da bir sarkma, gevşeme meydana geliyor. Dolayısıyla o tonus dediğimiz sıkı durmayı kaybediyor. Bu durumda abdominoplasti dediğimiz karın germe ameliyatında kasları da sıkılaştırarak daha düz bir karın elde ediyoruz. Üçüncü husus ise bunların dışında sadece gebelikte alınan kiloların vücudun başka bölgelerinde, karın ve meme dışındaki bölgelerinde de fazla kalması, eğer oradaki deride de fazla kalmayla birlikte ise o bölgelerde de mesela bacakların arasında olabilir, kollarda olabilir bir germe ameliyatı yapmamız gerekiyor. Ama deride bir sarkıklık olmadan
Eğer vücutta bir kilo kalmışsa, yağlanma kalmışsa ve verilemiyorsa bu da tek başına liposuction'la ortadan kaldırılabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor.